Donald Trump, Michael Jackson, Prince Edward, Stephen Hawking ve Bill Clinton. Birbirinden alakasız bu isimleri bir arada toplayan tek bir kişi var. Kendisi cinsel istismar suçlusu, çocuk kaçakçısı, Amerikalı finansçı, iş adamı, geniş bir fuhuş ağına sahip bir pedofili suçlusu. Kendine ait özel 2 adası, özel uçakları, Manhattan'ın en büyük evleri hatta caddesi, çiftliği, Paris'te bir apartmanda 7 dairesi ve daha birçok mülkü var. Öyle ki sahip olduğu servetin net değeri hala belli değil. ABD'de kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve pedofili suçlamasıyla yargılanırken hücresinde cansız bedeni bulundu. Profilde bu hafta konuğumuz, son günlerde ABD bölge hakiminin davalara ait kalan dosyaları kamuya açmasıyla tekrar gündeme gelen Jeffrey Epstein. Bu videoyu bitirdiğinizde Jeffrey Epstein, Epstein listesi ve ona dair her şeyi öğrenmiş olacaksınız. Videoya başlamadan önce kısa bir hatırlatmam var. Ben Sena Özürt, GZT Özel İçerik Editörü. Gündemdeki isimler ve gündeme damga vuracak isimler hakkındaki her şeyi bu video serisinde öğrenmeniz en büyük hedefim. Bu ve bu gibi konuları ilginizi çekiyor, gündemde olan konuların detaylarını öğrenmek istiyorsanız GZT YouTube kanalımıza abone olabilirsiniz. Size en doğru bilgileri en anlaşılabilir şekilde ulaştırabilmek için durmadan çalışıyor. Her detaya özen gösteriyoruz. Tek motivasyon kaynağımızsa sizden aldığımız geri dönüşler. Siz de kanalımıza abone olup videoya yorum ve beğeni bırakırsanız çok mutlu oluruz. Sizden gelen bütün yorumları okuyor ve dikkate alıyorum. O zaman hemen videomuza geçelim. Jeffrey'nin hayatının erken dönemini sadece önemli şeyleri anlatarak geçeceğim. Çünkü bugünkü konumuz zaten çok ama çok yoğun. Akıl almaz bir servet sahibi olarak ölen Jeffrey'nin annesi ev hanımı, babası bahçıvandı. Brooklyn'de bir işçi mahallesinde büyüdü. New York Üniversitesi'nde matematik okudu ancak mezun olmamasına rağmen köklü ailelerden gelen zengin çocukların eğitim aldığı Dalton Lisesi'nde 2 yıl boyunca matematik ve fizik öğretmenliği yaptı. Epstein'in geçmişini araştırmak için özel tutulan dedektifler onun işe girmek için sahte özgeçmiş hazırladığını söylüyor. Haziran 1976'da ise düşük performans nedeniyle görevden alındı. Orada öğretmenlik yaparken Alan Greenberg'le tanıştı. Greenberg'ün çocukları bu okulda okuyordu. Greenberg, uluslararası bankacılık ve finans şirketi olan Bear Stearns'ın CEO'suydu. Jeffrey'e iş teklifinde bulundu. Jeffrey burada en düşük kademeden başlayıp hızla yükseldi ve en varlıklı müşterilere vergi azaltma, yani yasal vergi kaçırma taktikleri verecek duruma geldi. 1981'de buradan da ayrılıp kendi finansal danışmanlık şirketini kurdu. Yine en zengin müşterilerle çalıştı. Tabii ki onu bu ultra elit camiaya sokan işi değildi. Sevgilisi Ghislaine Maxwell'di. Ona videonun ilerleyen dakikalarında detaylı değineceğiz. Ben şimdi size Epstein'in fuhuş ağının ortaya çıktığı zamana götüreceğim. 2005. Tüm her şey Palm Beach okulunda ortaya çıkıyor. Çok alakasız ama 2 kız kavgası sırasında. Kavganın üzerine kızlardan birinin cüzdanından $300 çıkıyor. Bu $300 öğretmenlerin dikkatini çekiyor çünkü o yaşta bir çocuk birincisi bu parayı nereden buldu, ikincisi ise neden cüzdanında bu miktarda para var. Böylece araştırmalar başlıyor. Öğretmenler kızı sıkıştırınca kız her şeyi anlatıyor. Ancak olayın daha öncesi var. 2003'te Vicky Ward adlı bir gazeteci Vanity Fair dergisindeki yazısı için Epstein'i araştırırken hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu görüyor. 2 kız kardeşin Jeffrey hakkında taciz şikayetinde bulunduğunu görünce kızlarla görüşüyor ve yazıyı yazıyor. Ancak yazının tacizle ilgili bölümü Jeffrey'nin tehditleri sonucunda hiçbir zaman yayınlanmıyor. 2005'te de bir anne 14 yaşındaki üvey kızına masaj ve cinsel ilişki için Jeffrey'nin $300 teklif ettiği hakkında suç duyurusunda bulundu. 2006'da işin içine FBI de karıştı. Epstein'in reşit olmayan 4 kızla birlikte olduğu ve birçok genç kızı taciz ettiği ortaya çıktı. Bakın öyle rahat bir adamdan bahsediyoruz ki daha dava devam ederken gazeteye ne diyebilirim ki genç kızları seviyorum diye röportaj verebiliyor. Bu adam neyine güveniyor diye soracaksınız. Güvenemeyeceği bir şey yok diyebilirim. Soruşturma devam ederken polis, savcı ve davacıların peşine özel dedektif takıyor. 2008'de dava sonucunda Jeffrey Epstein tam 36 kurbanı varken bir fuhuşa teşvik, bir de küçük yaştaki kızı fuhuşa teşvikten 18 ay hapis, 1 yılda ev hapsi cezasına çarptırıldı. Mağdurlar dosyada ne olarak gösterildi biliyor musunuz? Fuhuş için çalışan işçiler. Mahkemeye hiçbir zaman davet edilmediler. Davanın sonuçlandığından ancak Epstein hapse girdiğinde haberdar oldular. Bu bir mahkeme değil, anlaşmaydı çünkü. Epstein hapse girdi dedim diye öyle ciddi bir hapis cezası zannetmeyin. Hapishanenin özel bir bölümünde iyi halden 13 ay yattı. Hafta sonu hariç her gün sabah 8'de hapishaneden özel araçla alınıp akşam 5'te tekrar hapishaneye bırakılıyordu. Hapishane görevlisine rüşvet vermişti. Onu görmeye gelen ziyaretçilerin olduğu liste ortadan kaldırılmıştı mesela. Özellikle hapisten çıktıktan sonraki ev hapsi sürecini bence anlatmayayım. Özel jetiyle özel adasına gitme izni bile vardı. Mağdur kızların çoğu dezavantajlı ailelerden geliyordu veya aileleri yoktu. Bir kısmı oyunculuk, mankenlik gibi hayallerle oraya gelmişlerdi. Söylediklerine kimsenin kulak asmayacağını düşündüğü kızların peşine düşüyordu Jeffrey ki haklıydı.
Çünkü dava sırasında onun avukatları ve hatta savcılar kızları yalan, uyuşturucu, hırsızlık ve fuhuş gibi şeylerle suçlamışlardı. Epstein sadece böyle kızlara taciz etmemişti. Victoria's Secret modellerinin çoğu bir dönemler onun kontrolünden geçiyordu. Aklınız karıştı biliyorum. Hemen bu bağlantının nereden geldiğini anlatayım. Leslie Wexner. Kendisi Victoria's Secret ve L Brands'in CEO'su, milyarder bir adam. Jeffrey ona finansal danışmanlık yaparken bir süre sonra sağ kolu haline geldi ve adamın tüm mal varlığının vekaletini üstüne aldı. Onun yerine çek imza alıyor, onun yerine işe alım yapıyor, onun yerine mülk alıp satıyor. Tam özgürlüğe sahip. Burada inanılmaz bir başarı gösterdi. Yani hem kendi varlığını hem de Wexner'ın varlığını 3'e katladığı söyleniyor. Aynı zamanda bu dönemde bunları yaparken Victoria's Secret'ın moda şovlarına katıldı ve New York'taki evinde bu modelleri konuk etti. Bu dönemde model olmak isteyen diğer kızları da işe aldı. Nasıl olduğunu tahmin ediyorsunuz artık. Ayrıca Wexner, Jeffrey'e inanılmaz hediyeler aldı. Devasa malikaneler gibi. Onu zengin eden ve elit camiaya sokan başka birisi daha vardı. Ghislaine Maxwell. Kod adı G-Max'miş. Babası Robert Maxwell İngiliz medyasının devlerindendi. Bu adamın aynı zamanda Mossad bağlantısı da var ama sıra gelince anlatacağım. Ghislaine, Jeffrey'nin sevgilisiydi. Aynı zamanda bu fuhuş ağının da ortağıydı. Kurbanlardan birkaçı tarafından söylenene göre kızları Ghislaine buluyordu. Kendisi de en az Jeffrey kadar sapkın birisi. Jeffrey'nin tüm network'ü yani müşterileri onun sayesinde bulunuyor. O zaman Jeffrey'nin bağlantılı olduğu isimlerden devam edelim. Donald Trump, Bill Clinton ve Prince Andrew. Donald Trump 2002'de Jeffrey 15 yıldır tanıdığından ve onun ne kadar harika bir adam olduğundan bahsediyor ve diyor ki hatta benim kadar güzel kadınları da sevdiği söyleniyor ve birçoğu daha genç. 2005'teki davada Donald Trump avukatlarından biri olan Alan Morton Dershowitz Jeffrey'i temsil etsin diye görevlendiriyor. Bu arada şu bilgiyi vermezsem olmaz. Dershowitz şu anda Güney Afrika ve İsrail'in Uluslararası Adalet Divanı'nda görülen mahkemesinde İsrail'in avukatlığını üstleniyor. Kendisi de Epstein'in kurbanları arasında olan iki kızın cinsel istismar davası açtığı bir kişi. Her neyse, Trump'ın bu sözlerinin üzerinden yıllar geçiyor ve Trump 2017'de ABD Başkanı olarak seçildikten sonra ağız değiştiriyor. 2019'da yaklaşık 15 yıldır onunla konuşmadığını, özel bir dostluğunun olmadığını ve Jeffrey'nin adasına hiç ayak basmadığını söylüyor. O adaya 7 kere gitti. Jeffrey'nin 2019'daki davasında da desteğini göstermiyor zaten. Gelelim Bill Clinton'a. Bill Clinton'ın Jeffrey'nin adasındaki malikanesinin tam ortasında kadın kıyafetleri ve topuklu ayakkabıyla resmedilmiş bir tablosu var. Bir düşünün, bir adam geliyor ve Bill Clinton'ın böyle bir tablosunu herkesin girip çıktığı evine asıyor ve o buna karşı hiçbir tepki veremiyor. Aklınıza bile gelmeyecek isimlere küçük yaşta çocuklar bir ticaret malı gibi satılıyor bu çarkın içinde. Richard Branson, Michael Jackson, Alec Baldwin, Kennedy, Rockefeller ve Rothschild. Hepsi Jeffrey ile temas içinde bulunan insanlar. Eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, Suud Veliaht Prensi Muhammed Bin Salman ve niceleri. Jeffrey'nin Mossad ajanı olduğu konusuysa en çok konuşulan şeylerden birisi. Birkaç kişiden gelen iddialara göre Jeffrey'nin kendisinin bunu söylediğini ve soruşturmalarda karşı taraf avukatlarının bu şekilde korkutulduğu bilgisine sahibiz. Ayrıca eski bir Mossad ajanı olan Ari Ben Menash, Maxwell ve babasının ve Jeffrey'nin de Mossad ajanı olduğunu açıkladı. Dedi ki, biz ajanız, hayattan istediği her şeyi almış insanlara bu hizmeti veriyoruz. Onları adaya götürüyoruz, gizli görüntülerini çekip şantaj yapıyoruz. Daha öncesinde de Maxwell, Jeffrey'nin kız arkadaşı, Jeffrey'nin adasında, evinde, kendine ait olan her yerde gizli kameralar olduğunu itiraf etmişti zaten. Soruşturmalarda Epstein'in evinde birçok ünlü isme ait kasetler, CD'ler bulunmuştu. Mahkeme geçtiğimiz günlerde 950 sayfalık belge yayınladı. İsim listesini yeni vermiş olsa da henüz bu kanıtları kamuya açmadı. Tüm bu anlattıklarımı birleştirince hepimiz aynı noktaya varıyoruzdur bence. Şantaj. Ayrıca Jeffrey'nin bahsettiğim avukatı da Netanyahu'nun eski danışmanı. Bunun üzerine bir de Jeffrey'nin 1980'lerde kendi fotoğrafının olduğu ancak sahte bir adla oluşturulmuş bir Avusturya pasaportu ortaya çıktı. Pasaportta Suudi Arabistan ikameti var. Bunun yanı sıra Jeffrey'nin İsrail ziyareti ve İDF ile bağlantılı olan Ehud Barak'ın yönettiği şirkete yaptığı yüklü miktarda bağışlar var. Yani aslında her şey çok açık görünüyor. 2008-2011 tarihlerinde üstü kapatılan bu fuhuş ticareti kurbanlarından biri olan ve yeni kurbanlar bulmakla görevlendirilen Virginia Roberts'ın açıklamaları ve suç duyurusuyla 2019'da tekrar ortaya dökülüyor. Mevzu bahis kişiler tarafından anlaşma yoluyla şikayet geri çektirilse de Virginia ilk taşı atmadı.
atmış oluyor ve ardından tüm o mağdur kadınlar yaşadıklarını anlatmaya başlıyorlar. Tüm sistemi, bu sistemin içinde olan herkesi ifşa ediyorlar. Bunun üzerine Epstein 6 Temmuz 2019'da havaalanında muhtemelen kaçarken yakalanıyor ve küçük çocukları taciz ettiği ve fuhuş ticareti yaptığı gerekçesiyle tutuklanıyor. 10 Ağustos'ta ise kaldığı hücrede ölü bulunuyor. Video bitti zannedecekseniz bitmiyor çünkü adamın ölümü de şaibeli. Cezaevine giriyor. 23 Temmuz'da hücresinde bilinçsiz halde bulunuyor. Boynunda yaralanmalar var. Sonrasında bilinci yerine geliyor ama hiçbir şey hatırlamadığını söylüyor. Ya diyorlar hücre arkadaşı yaptı bunu çünkü adam 4 cinayetten yargılanmayı bekleyen birisi, ya da intihar etti. Adam sorgulanıyor ama bir şey çıkmıyor. Sonra Epstein'in hücresini değiştiriyorlar ve intihar riskine karşı izlenmeye alınıyor. New York'un en korunaklı hapishanesinden bahsediyoruz. Her 30 dakikada bir gardiyan gelip kontrol edecek. Tesadüfe bakın, 9 Ağustos. Epstein'in hücre arkadaşı başka yere transfer ediliyor ve yerine biri gelmiyor henüz. Hücrenin önündeki 2 kamerada arıza yapıyor ve üstüne üstlük gardiyanlar uyuyakalıyor ikisi de. Sonra ertesi sabah 6.30'da hücrede Jeffrey Epstein'in cansız bedeni bulunuyor. Ölümü intihar olarak nitelendiriliyor ve 10 gün sonra üstündeki tüm suçlamalar düşürülüyor. Yani sorgulandığında açıklayacağı, ifşa edeceği şeylerin hepsi kendiyle birlikte gömülüyor. Bu hikayenin devamı gelecek mi? Yeni belgeler ortaya dökülecek mi? Göreceğiz. Videonun tamamını izleyenler için tekrardan bir öneride bulunmak istiyorum. Eğer bu konulara ilgiliyseniz, gündemi yakından ve gerçekten takip etmek istiyorsanız GZT YouTube kanalımızda size hitap edecek birçok videomuz var. Abone olup videolarımızdan haberdar olabilirsiniz. Ben Sena Özyurt. Bugün sizin için büyük bir fuhuş ağına sahip olan Jeffrey Epstein'in profilini açtık. Donald Trump, Michael Jackson, Prince Edward, Stephen Hawking ve Bill Clinton. Birbirinden alakasız bu isimleri bir arada toplayan tek bir kişi var. Kendisi cinsel istismar suçlusu, çocuk kaçakçısı, Amerikalı finansçı, iş adamı, geniş bir fuhuş ağına sahip bir pedofili suçlusu.